Turkcell'in katkılarıyla hazırladığımız 8 dakika 8 detayın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mercedes-Benz S serisinin hikayesine göz atacağız. Bazı otomobiller zirve için doğmuş olabilir. Mercedes-Benz'in amiral gemisi S serisi de modellerden biri. Gelin şimdi modelin geçmişten günümüze hikayesine göz atalım. W116 S serisi tanımının yapıldığı ilk model olsa da S serisinin geçmişi çok daha geriye dayanıyor. Bu arada seri tanımını kullanıyoruz ama aslına bakarsanız Mercedes-Benz dünya genelinde seri yerine sınıf tanımlamasını kullanıyor. Önceliği W116'ya değil, ondan önceki atalarına verelim isterseniz. 1959 ile 68 arasında üretilen W111 ve W112 S serisinin öncüleri arasında fark yaratan modellerden biriydi. Bu nesilde havalı süspansiyon, 4 ileri vitesli otomatik şanzıman, çarpışma güvenliğine göre geliştirilmiş bir şasi, bunun dışında disk frenler gibi önemli özellikler sunuluyordu. 1965 ve 72 arasında üretilen W108 ve 109 da S serisi açısından çok önemli bir model. Bu nesil bağımsız model olma özelliği taşıyan ilk S serisi nesli olarak kabul edilebilir ve aynı zamanda 300'sel 6.3 spor sedanların öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve W116 ile başlayalım. W116 Mercedes'in resmi olarak kabul ettiği ilk S serisi. Modele baktığımız zaman yepyeni bir tasarım anlayışını benimsediğini görüyoruz. Peki bu tasarımda kimin imzası vardı? Friedrich Geiger'in. Friedrich Geiger 1975 yılında yerini Bruno Sacco'ya bırakana kadar arkasında pek çok ölümsüz model bıraktı. Bunlar arasında Mercedes 500K Special Roadster, 300 SL, 300 SL Roadster, Mercedes 600 gibi ölümsüz modeller vardı. W116 pek çok teknik yeniliğe de sahipti. Bunlar arasında kuşkusuz en önemlisi ABS'ydi. ABS aslına bakarsanız ilk olarak Jensen FF'te kullanılmıştı. Ama Jensen FF'te kullanılan bir mekanik ABS sistemiydi. Mercedes'teki sistemin farkı ise elektronik kontrollü, yani bugün kullandığımız sistemlerin benzeri ve temelini oluşturan bir sistem olmasıydı. Modelin önemli noktalarından biri de İlk lüks sınıf dizel motorlu otomobil olması olarak kabul edilebilir. Ve gelelim W126'ya. Belki de en sevdiğim S serisi. 1979 yılında yollara çıkan bu nesil, bugüne kadar en uzun süre üretilmiş ve en çok satılmış olan S serisi olma özelliğini taşıyor. Otomobil pek çok yeniliğe sahipti. Bunlar arasında en önemlisi kuşkusuz hava yastığıydı. S serisi dizel versiyonunda partikül filtresinin kullanıldığı ilk binek otomobil olarak da tarihe geçti. W126, Bruno Sacco'nun en iyi tasarımlarından biri olarak kabul edilir. Bu konuda ben de hemfikirim. 116 ve 126'nın düz ve zarif hatları W140 ile birlikte bambaşka bir tarz bürünmüştü. Karşımızda oldukça şişman, oldukça heybetli ve aslına bakarsanız meydan okuyan bir otomobil vardı. W140 Mercedes açısından pek çok ilki barındırıyor. Mercedes'in 12 silindirli ilk seri üretim binek otomobili de W140'taki 600 modeli oldu. W140'ın teknolojik anlamda barındırdığı ilklerden biri de ilk sesli komut sistemiydi. Evet, bugünkü Hey Mercedes tarzında bizimle adeta sohbet eden çok gelişmiş bir sistem yoktu. Ama 90'ların başında bir otomobile sesle komut vererek bazı emirlerinizi yerine getirmesi gerçekten önemli bir gelişmeydi. Aynı zamanda bu nesilde ilk defa çift akustik yan cama yer verilmişti. Bu sayede otomobilin gürültü seviyesi çok ciddi anlamda azalmıştı. W220 şahsen benim en az beğendiğim ve en az sahip olmak istediğim S nesli olabilir. Bununla birlikte otomobilin teknolojileri çok moderndi. Mercedes'in bugün de kullandığı PreSafe adını verdiği önleyici güvenlik sistemi ilk kez bu nesilde karşımıza çıkmıştı. W126 ve W140 nesillerinde kupe versiyonlarını ana modele yakın bir tasarımla üreten Mercedes, bu modelleri aynı zamanda başlarında C harfiyle kodluyordu. Yani W126'nın kupe versiyonu C126 iken W140'da da C140'tı. Ancak W220'de bu bambaşka bir şekilde yorumlandı. Hem otomobil farklı bir tasarım sunuyordu, çift yuvarlak farlarıyla, hem de model kodlaması C220 yerine C215 olarak tercih edilmişti. Mercedes aynı zamanda bu nesille birlikte ilk defa AMG versiyonlarına imza atmıştı. W221'de Mercedes bizi tasarım anlamında şaşırtan bir modele imza attı. Kaportaya sonradan eklenmiş gibi duran, yani 3 boyut etkisi yaratan bagaj kapağı tasarımı da Bengal 7 serisinin aslında tasarım anlamında öncü ve ilerleyici model olduğunu mu tasdik ediyordu? Bu bir tartışma konusu. Bu nesilde ilk kez hibrit versiyona yer verilmişti ki
Bu versiyon da dünyada lityum iyon bataryanın kullanıldığı ilk hibrit otomobil olarak tarihteki yerini aldı. Motor seçenekleri arasında ilk defa 4 silindirli bir motora rastlıyorduk bu nesille birlikte. W222'ye geldiğimizde belki de çoğu kişi tarafından en sevilen S serisiyle karşı karşıyaydı. W222 aynı zamanda çeşitlilik anlamında da çok özel bir nesildi. Bu nesille birlikte ilk defa bir kabrio S serisiyle karşı karşıyaydı. Kupe versiyon da ilk defa S serisinin kupesi olarak, yani S kupe olarak ticarileştirilmişti. Aynı zamanda Maybach markası da S serisinde karşımıza çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Maybach, Mercedes-Benz çatısı altında bağımsız bir marka olarak üretim yapmıştı 2000'lerin başında, ancak bu nesille birlikte Maybach'ı bir alt marka haline getiren Mercedes, S serisinin Maybach versiyonlarına da imza attı. Bunlar arasında sedanların dışında bir de kabrio vardı aynı zamanda. Mercedes W222, Mercedes'in nispeten geleneksel düğmelerin kullanıldığı son kokpitine sahip lüks sedanı oldu. Otomobilde aynı zamanda tüm aydınlatma unsurları, buna iç mekan dahil, farlar, stoplar, yani aklına gelebilecek her noktasında ledlere yer verilmişti. Ve bu model bu açıdan da dünyada ilk model olma özelliğini taşıyor. Ve gelelim bugüne. W223. Mercedes'in bugüne kadar ürettiği en gelişmiş, en modern, en teknolojik, belki de en iyi S serisi. Otomobilin sahip olduğu teknolojiler başlı başına bir bölüm konusu aslına bakarsanız. Bunlar arasında neler yok ki? Dijital farlar, artırılmış gerçekliğe sahip head-up display, tamamen dijital bir kokpit, ışık oyunları sunan LED aydınlatmalar ve her şeyden önemlisi dünyada bir ilk olan tam boy arka koltuk hava yastığı. Hava yastığının çalışma prensibi şu şekilde. Daha önce arka koltukta oturan yolcular için emniyet kemerleri entegre hava yastıkları geliştirilmişti. Ancak Mercedes-Benz S serisinde ön yolcu koltuğunun ve sürücü koltuğunun arkasında tam boy hava yastıkları var. Yani şöyle düşünün, kokpitteki, yani ön tarafta yolcu ve sürücü için olan hava yastığının bir benzeri ön koltukların sırtlıklarına açılarak arka koltuk yolcularını koruyor. Bunun dışında S serisi belki de içten yanmalı motorlara sahip son S serisi olacak. Çünkü elektromobilite çağında Mercedes biliyorsunuz EQ alt markasıyla tamamen elektrikli modellerini başka bir aile olarak üretiyor. Ve bu ailede EQS adında bir amiral gemisi var. Başka bir deyişle S serisinin elektrikli versiyonu bugün yollarda. Ve bundan sonra başlı başına bir S serisi mi göreceğiz, yoksa EQS olarak mı yoluna devam edecek, ben de çok merak ediyorum. S serisi için otomobilin zirvesi tanımını yapmak yanlış olmaz. Bugüne kadar üretilen her nesil kendi çağının en ileri teknolojilerini barındırdı. Buna motor, güvenlik, konfor, aklınıza gelebilecek her şeyi katabilirsiniz. 90'ların ortasında yollarda olan bir S serisini düşünün. Sahip olduğu donanımlar o yıllarda hepimize uçuk geliyordu. Ancak rüyalarda görebileceğimiz çok kısıtlı bir kitlenin ulaşabileceği kadar üst seviye bir otomobildi. Bugün kompakt ve hatta küçük sınıfta o yılların teknolojilerini yaşıyoruz. Başka bir deyişle S serisi her zaman bir zaman makinesi olmayı başardı. Bize geleceği yaşatan, geleceği bugünden yaşatan bir modeldi. Ve bu yüzden aslında bugün S serisinde gördüğümüz donanımların, özelliklerin pek çoğunu bir 10-15 sene sonra günlük hayatımızda yaşamaya başlayacağız. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmek, bildirimleri açmak ve kanala abone olmak gibi seçenekleri düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Gönül çeker, canım çeker, bilir bunu tüm sevenler.